Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım şu an Yıldıray Duymaz yemek tarifi ve Cat House ilk yazı yazan arkadaşlarımız arasında ve hepsine hoş geldin diyoruz. Evet sevgili dostlarım sizlerle birlikte bu videomuza küçük yatırımcı neden fena çarpıldı? Bununla ilgili biliyorsunuz Sayın Bakanımız Nebati'nin açıklamaları vardı. Geçenlerde NTV programında katıldığı bir yayında. Bununla ilgili biraz konuşalım. Hem de sizlerle birlikte doları, altını ve gümüşü gram altınla gram gümüşü de teknik analiz yöntemini kullanaraktan bu video içerisinde biliyorsunuz günlük olarak değerlendiriyoruz. Günlük kapanışlara göre yön belirlemesinde bulunuyoruz. Çin tarafında Evergrande'den haberler var. Gene bu Evergrande haberlerinden biraz bahsedelim. Buradaki sorunlar dışarıya yayılacak mı? Sizlerle birlikte bunu bu video içerisinde değerlendirelim. Ayrıca dolar kurunda, altın kurunda ve gümüş kurunda yukarı yönlü hareketler devam edecek mi? Hep birlikte bu video içerisinde bunları sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Evet, şu an yayınımızda 58 kişi var. Bir beğen tuşuna dokunur. Yayını da başka mecralarda, Facebook, Google gibi mecralarda paylaşırsanız arkadaşlar veya YouTube kanalımız üzerinden paylaşırsanız daha fazla arkadaşımıza erişmiş oluruz. Sizlerle birlikte haftalık olarak özellikle küçük yatırımcıyı korumak amaçlı olarak günlük olarak ben de sizlerle birlikte biliyorsunuz kapanışları takip ediyorum ve bu kapanışlar çerçevesinde haftalık olarak sizlerle paylaştığım ana hedef bölgelerine doğru ne yönde ilerlediğimizle ilgili sizlere günlük olarak bilgiler buradan sunmaya çalışıyorum. Evet sevgili dostlarım, gram altında hemen başlayalım teknik analizimize. Evet biraz da arkadaşlar toplansın. Bu arada sizlerden gelecek soruları da bekliyorum arkadaşlar. Küçük yatırımcının çarpılmasıyla ilgili sizler de düşüncelerinizi yorum olarak yazarsanız sevinirim. Yalnız bunu fazla siyasi tutmayın arkadaşlar. Bizler yatırımcıyız. Siyasi yönden düşüncelerimiz tabii ki olacak. Fakat bunu siyasi boyutlara taşımayıp bizler yatırımcı olarak bu düştüğümüz durumdan nasıl çıkabiliriz şeklinde sizlerin de öngörüleri varsa bu öngörülerinizi video içerisinde paylaşırsanız diğer arkadaşlara da daha verimli bir şekilde yardımcı olabiliriz. Evet Selçuk hoş geldin, Ali hoş geldin, Yunus hoş geldin, Örfü hoş geldin. Evet. Tüm katılımcı arkadaşlarımız yayınımıza hoş geldiniz. Hemen gram altında başlayalım arkadaşlar. Gram altında takip ettiğimiz seviyeleri, gram gümüşü sizlerle birlikte ons altın, ons gümüş ve doları ondan sonra değerlendireceğiz arkadaşlar. Evet şu saat itibariyle gram altına baktığımız zaman gram altında 690'lı seviyelere doğru bir hareket. Bizler hafta başında ne dedik? 639 seviyeler bizim takip yerimizdi. Ve bizler için 595 seviyesi bir destek bölgesiydi ve bu destek aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe bizler yukarı yönlü hareket beklentimiz vardı. Bu hareket beklentimiz içerisinde bizler ilk hedef bölgesi olarak gram altında sizlerle birlikte 663 TL kanal bant aralığını takip ediyorduk. Ve günlük kapanışlarda da sizlerle birlikte bu kapanışları takip edeceğiz dedik. Ve 663 seviyesi üzerinde kapanışlar görmeye başladık gram altında ve ana hedef bölgemiz olan şu an itibariyle gram altında bizler sizlerle 773 TL civarına doğru gidecek bir gram altın hedefimizi hep birlikte bekleyeceğiz. Evet sevgili dostlarım hemen gümüş tarafına da geçelim. Gümüşü de hemen değerlendirelim. Sonra doları değerlendireceğiz. Sonra da sizlerle biraz sohbet edeceğiz. Evet gümüş açtığımız zaman hemen gümüşü açalım. Gümüşte de şu an 22.99 seviyelerinde bir hareket mevcut. Gümüşün ons tarafında özellikle şuradan geçen bir kanal hareketimiz var arkadaşlar. Buradaki 22.50 civarından geçen bir destek bölgemiz mevcut. Buradaki destek bölgemizin yukarı yönlü hareketini 24.40 seviyesine kadar devam ettireceği düşüncem mevcut arkadaşlar. İlerleyen günlerde bu
40 seviyesinin gümüş onsta yukarıya yönlü kırılmasıyla birlikte burada da gene beklentim olan 26 dolarlar seviyesine doğru gümüşün onsunu yukarı yönlü taşıyacağı yönünde beklentim devam etmekte. Evet, gram gümüş hemen bunda ons gümüş grafiği üzerinde sizlere anlatayım. Gram gümüş takip eden arkadaşlar için bizim takip yerimiz ve haftalık kapanışımız biliyorsunuz 8.08'den geldi. Bizler için gram gümüşte en önemli dediğimiz destek bölgesi 7.53 seviyesinden geçen bölge. Yani burası olmazsa olmaz stop bölgemiz dedik. Ve buradan ilk hedef bölgemiz gram gümüşte 8.35 seviyesine doğru giden bir gram gümüş izleyeceğiz demiştik arkadaşlar. Ve 8.35 seviyesi üzerinde günlük kapanışlar gelmeye başlamasıyla birlikte bizlerin artık gram gümüşte 9.39 seviyesi bir ana hedef bölgemiz olarak gözükmekte arkadaşlar. 9 lira 39 kuruş seviyesi. Gümüş gramdaki yönümüzde gene gördüğünüz gibi hem ons bazlı olarak kaynaklı hem de dolar TL kurundaki kademeli yükselişle birlikte yukarı yönlü gideceği şeklinde arkadaşlar. Burayı da sizlerle birlikte yakından takip ediyoruz. Altının onsunu hemen değerlendirelim. Bakalım ons altında beklentilerimiz seviyesinde yön gidiyor mu? Evet. Ons altında 1814 bizler için önemli bir yer dedik. Bu bölge bugün itibariyle görüldü. Hatta bunun üzerinde rakamlarda görüldü. Şimdi ons altında bir müddet 1800-1814 aralığında hareketler görebiliriz. Bu da gayet normal hareketler. Ve bu 1814 seviyesinin 1815 seviyesinin üzerindeki kapanışlar başladığı zaman da bizler ons altında gene 1844 dolarlar seviyesine doğru yukarı yönlü hareketleri sizlerle birlikte ilerleyen günlerde takip etmeye başlayacağız arkadaşlar. Evet, dolar TL kuruna geçelim. Dolar TL kurunda da takip ettiğimiz seviyeler mevcut. Bu seviyelerde de kapanışlar gördük. Bizler için dolar TL kurunda 10-16 seviyesi önemli bir destek. Bu destek seviyesini sizlerle birlikte takip ediyoruz. Yukarıda 11.35. Burası bir kanal aralığı demiştik. Ve bu kanal aralığını yukarı yönlü kırdığı için bizler artık dolar TL kurunda en yakın beklenti bölgemiz artık 12 lira 50 kuruş seviyesinde bulunan bölge arkadaşlar. Bu bölgeye doğru dolar TL kurunda gene kademeli bir şekilde yukarı yönlü hareketler beklentimiz dahilinde olacak. Günlük olarak zaten kapanışları takip ediyoruz. Bugün de gene itibariyle takip edeceğiniz kapanış 11.35 seviyesi üzerindeki kapanışlar ve büyük bir ihtimal bu gece de gene 11.35 üzerinde bizler bir kapanış yakalayacağız ve 12.50 hedefine doğru giden bir dolar TL kuru sizlerle birlikte izleyeceğiz. Evet, Sayın Maliye ve Hazine Bakanımız Nebati'nin yapmış olduğu NTV programında yapmış olduğu bir açıklamada geçtiğimiz günlerde arkadaşlar biliyorsunuz sizler de bunu gündemde takip etmişsinizdir. Geceki hareketle ilgili bir konuşma yaptı ve bu konuşma ile ilgili de büyük yatırımcılar bu hareketten etkilenmedi. Bu hareketten en fazla dolar tarafından çarpılan kesimde küçük yatırımcı oldu şeklinde bir açıklamada bulundu. Şimdi bu açıklamayı biraz değerlendirecek olur isek sizlerle birlikte sizler de bununla ilgili düşüncelerinizi bu video içerisinde paylaşırsanız ben de çok sevinirim arkadaşlar. Evet, ses gitti diyor arkadaşlar. Şu an için geldi mi arkadaşlar tekrardan? Evet, Mustafa, ses var mı? Evet, ses geldi zannedersem. Herhangi bir yorum yok. Evet, Serkan da demiş küçüklere kıydılar demiş. Evet, ses var diye yazmış arkadaşlarımız. Evet, ses tekrardan var geldi zannedersem. Evet sevgili dostlarım, o gece biliyorsunuz özellikle banka makaslarının çok açılmasından dolayı kaynaklı olarak
birçok küçük yatırımcının bana gelen maillerinden satış yapamadığını ben çok iyi bir şekilde biliyorum. Sizlerin de bu şekildeki bana yazdığınız yorumlar mevcuttu. Fakat bununla ilgili bir önlem veya bununla ilgili tekrardan bir karar alınır mı ilerleyen günlerde? Bununla ilgili henüz bir açıklama yok. Fakat Sayın Nebati'nin de kabul ettiği gibi Sayın Maliye Bakanı da bunu kabul etmiş ki NTV'de yapmış olduğu programda o gün küçük yatırımcının dolar tarafından çarpıldığıyla yönüyle ilgili kendisinin de itirafları mevcut arkadaşlar. Şimdi bizler neler yapabiliriz? Küçük yatırımcı olarak biliyorum ki çoğunuzun canı yanıyor. Birçok birikiminiz, dişinizden tırnağınızdan biriktirdiğiniz birçok birikiminiz maalesef ki değer kaybına uğradı. Ne kadar da satış yapmak isteseniz de bankaların makas aralıklarından kaynaklı olarak birçoğunuzda satış yapamadınız. O yüzden sizlerle birlikte her gün 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 arkadaşlar ben de dolar TL kurunu ve kapanışlarını takip edeceğim. Kesinlikle yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla gün gün sizlere bu seviyeleri belirleyeceğim arkadaşlar. Bunda ne kadar başarılı olabiliriz? Bunu da zaman içerisinde göreceğiz. Tabii hiçbir şeyin %100 başarısı yoktur. Fakat elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Fakat verdiğim bilgiler kesinlikle bir al-sat tavsiyesi değildir. Sadece sizlere günlük kapanışları takip edemeyen, bunlardan anlamayan küçük yatırımcılar için bir nebze de olsa fikir verebilmek amaçlı dolar, altın ve gümüşte böyle sık sık paylaşımlarda bulunacağım arkadaşlar. Evet, Şükrü demiş. Gülnaz Kaya merhaba demiş. Kucak dolusu selam getirin demiş. Hoş geldin Gülnaz. Cat House alsat emirleri o gece patladı demiş. Başkan buğdayın biçim zamanı gelmiş. Bizi makineyle biçtiler demiş Hakan Eroğlu. Selçuk Sarı küçük yatırımcı diye bir şey yok. Adı üstünde küçük demiş. Evet gerçekten adı üstünde küçük. Zaten arkadaşlar 18 liradan 10 liraya düşmüş bir kurda küçük yatırımcının bu kadar kuru aşağılara kadar çekebileceği pek de inandırıcı gelmiyor. Zaten bakanın da itirafı var o gece. Demek ki büyük yatırımcılar, büyük fonlar satış yaptılar ki büyük miktarda çoğunlukla. O yüzden de kur bu kadar aşağılara geldi diye düşünmekteyim. Evet, Gülay Kutlay hoş geldin. Okyanuslarda bile balinalar hep küçük balıkları yiyerek besleniyor demiş. Tam ibretlik demiş Selçuk Sarı. Aynen öyle Selçuk. Merhaba kardeşim demiş Paşa Ömer. Paşa hoş geldin. Hakan Eroğlu başka şeyler yazacağım da olmuyor demiş kardeşim demiş. Ahmet kardeşim demiş. Evet. Sevgili dostlarım hiç canınızı sıkmayın. Evet İstanbul'dan Suat Yıldız. Başkanım çok büyük oyun oynadılar demiş ama son gülen iyi güler. Enflasyon verilerini bekliyoruz demiş. Evet önümüzde bir artık takip edeceğimiz 3 Ocak 2022 yılındaki enflasyon verisi var. Bu enflasyon verisinin de önümüzdeki günlerde yani 16, 17, 18 liradan 15 liralardan fiyatlanmış bir piyasanın bu enflasyonda büyük etki oynayacağı da kesin. Ayrıca sizler için marketleri dolaşıyorum arkadaşlar. Marketlerde özellikle benim için ayçiçek yağı fiyatları çok önemli. Ayçiçek yağı fiyatlarını yakından takipteyim. Trakya bölgesinde biliyorsunuz Günebakanlardan elde ediliyor bu ayçiçek yağları. Bu ayçiçek yağlarının fiyatlarını takipteyim. Geçenlerde 109 liraya 105 lira civarına kadar yağ fiyatları aşağıya çekilmiş gördüm. Fakat bugün itibariyle marketleri gezdiğimde yağ fiyatlarında tekrardan 135 ve 140 liralar civarına doğru yukarı yönlü bir hareket gördüm. Evet bu yüzden de isim vermeyeceğim. Bu fiyatlardan satan marketler zaten kendini biliyordur. Gün gün her gün bu marketleri mutlaka gezip bu fiyatlardaki istikrarsızlığı da burada sizlerle birlikte paylaşacağım. Yani marketler, büyük marketler özellikle hala da fiyatlarını 18 TL üzerinden yapmaktalar ve bunun da takipçisiyim. Dolar nasıl 10 liraya 18 liradan 10 liraya düştüyse
bu fiyatlarda da aşağı yönlü beklentilerim var. Yani bu fiyatlara göre ayçiçek yağlarının da 65-70 TL civarına doğru düşmesi gerekli diye düşünmekteyim. O yüzden çok sık kullanılan bir ürün olarak yağı seçtim. Yağı sürekli bütün marketler üzerinde takipte kalacağım. Evet sevgili dostlarım, şu beğen tuşuna biraz dokunalım. Şu an 350 kişiyiz. Sadece 100 beğenimiz var. Bu beğeni atmayan arkadaşların da kanalımıza beğeni atması kanalımızın daha fazla kişi tarafından izlenmesini sağlayacağı için sizden beğenilerinizi bekliyorum. Evet, başkan bugün 11.84'ten dolar aldım demiş. Yanlış mı yaptım demiş. 18-17 liralardan almaktan çok çok iyidir diye yatırım tavsiyesi olmadan söyleyelim. Olgun Aygüneş. Cahit Bozca, marketlerdeki ve toptancılardaki stoklar bitmeden nasıl aşağı düşecek? Adam 100 TL'ye almış, nasıl 90'a indir diyebiliriz. Cahit, bu da doğru. Fakat bu çok hızlı bir fiyatlama oldu. Yani bütün marketler hep 18 liradan mı aldı bütün yağı? Bunu iyice bir düşünmek lazım. Bu fiyatların aşağıya düşmesi lazım arkadaşlar. Bu fiyatları aşağıya düşüremediğimiz takdirde askeri ücretlinin veya emeklinin almış olduğu fiyatta maaşlar da hiçbir işe yaramayacaktır diye düşünmekteyim. Gümüşün önü açık mı demiş Selçuk Kaya. Evet arkadaşlar, gümüşte hala yön yukarı. Gram altında da hala yönün yukarı şekilleneceğini düşünmekteyim. Bunun sebeplerini sizlere bir önceki videomda anlatmıştım. Özellikle dolar TL kurunda şimdi önümüzdeki günlere baktığımız zaman bir 3 Ocak enflasyon verisi var. Ayın 22'sinde Merkez Bankası toplantısı var. Burada da gene bir 100 bas puanlık daha faiz indirimi Merkez Bankası'nın yapacağı yönündeki söylemler mevcut. Bunların doğrultusunda 2022 yılı içerisine bir de FED girdi. FED'in de artı 3 faiz arttırma olasılığı da mevcut. O yüzden dolar bazlı ve gram bazlı altın, gümüşte yukarı yönlü hareketler bekliyoruz. ABD'deki özellikle enflasyon verilerinin çok yüksek çıkmasından kaynaklı olarak da ons tarafında ve dünya üzerinde hiperenflasyon dönemine geçileceğinden dolayı hem dolar bazlı hem de altın bazlı ikili arkadaşlar yükselişler görme olasılığımız oldukça fazla olacaktır diye düşünmekteyim. O yüzden dikkatli olmanız gereken bir ay, Ocak ve Şubat ayı, Ocak ve Şubat aylarına dikkat edin diye özellikle üstüne basa basa sizleri uyarmak isterim. Dolardaki yükselişi unutun artık demiş. 18 rakamına 10 yıl sonra ya gelir ya gelmez demiş Selamet Kostarelli. Evet, herkesin düşüncesine saygımız var. Bizim kanalımızda her türlü yoruma açıktır zaten arkadaşlar. Yıl sonu Merkez Bankası'nın doları 10 lira altında görme isteği olabilir mi demiş Ali Cayar. Valla olabilir mi? Olabilir tabii Ali, olabilir. Şu an için bizlerin tekrardan agresif yükselişlere geçebilmemiz için ilk etapta bu haftayı 12.50 seviyesinde kapatmamız şart. Tabii yıl kapanıştan önceye mi geliyor? Son gününe denk geliyor. Evet, 12.50 önemli olacak arkadaşlar bu hafta itibariyle. Buranın yukarı yönlü aşılıp burada bir haftalık kapanış yaparsak bu yükseliş 13.29 hatta 16.50 seviyelerine kadar arkadaşlar dolar TL kurunda yukarı yönlü fiyatlanabilir. O yüzden Merkez Bankası buralarda yılı kapatmak isteyebilir ve özellikle bu 12.50 13.50 aralığından veya 13.25 aralığından dolar TL kuru üzerinde baskı kurmaya çalışabilir diye ben düşünmekteyim. Bakalım, sizlerle birlikte seviyeleri izliyoruz. Tabii 12.50 ve 13.30 aralığında bir kapanış görmedikçe henüz bandımız hala da bir düşen band kanalı aralığında olduğumuzu da bilmenizde fayda var arkadaşlar. İyi akşamlar başkan, zarar büyük demiş ancak sabır sanki daha büyük gibi demiş.
Evet, sabırlı olmakta fayda var arkadaşlar. Kur hiçbir zaman geldiği yeri unutmaz. Mutlaka geldiği yeri görecektir. Tabii ama bunun için zaman, Merkez Bankası'nın yapacağı hareketler de çok önemli. Bir daha yakın zamanlarda bu hareketleri görebilir miyiz? Bunu da yakinen takip ediyoruz. Tabii bunlar için bir yükseliş kanallarının önünün açılması şart. Dediğim gibi bu kanalların önünün açılabilmesi için de haftalıkta bizlerin 12.50 üzerinde bir kapanış, akabinde de 13.30'lar üzerinde de günlük kapanışlar yakalayabilmemiz şart. Bu kanal aralığına tekrardan dolar kuru girebilir ise bir 16 15.50 denemesine dolar TL kurunda gidebiliriz. Evet, 12.50 satış yapıp 11'lerden alma şansımız olur mu demiş AVS HTC. Arkadaşlar şu an itibariyle böyle bir şey ancak kumar olur. O yüzden yakından izleyeceğiz. Bakalım bu tür pozisyonlar yakalayabilir isek bunları zaten kapanışlar şeklinde sizlerle birlikte paylaşacağım. Yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla tabii. Küçük yatırımcı açgözlü olduğu için böyle oldu demiş bu adam. Evet arkadaşlar, bir yerde de şöyle açgözlü demeyelim bu adam da. Küçük yatırımcı söylemlere inandığı için bu seviyelerden bazı pozisyonlara girdi şeklinde yorum yapabiliriz. Çünkü Cumhurbaşkanımızın bakanların konuşması vardı. Kesinlikle nas vardı. Yani nas Allah'ın kesin emirlerinden biri. Faize karşı olduğumuz yönünde söylemler sık sık arka arkaya televizyonlarda yayınlanınca küçük yatırımcı da parasını TL'de tutmaktan yana kullanmadı. O aralar zaten dolar kurunda da altında olsun, dolarda olsun yukarı yönlü hızlı bir şekilde ataklar görülmeye başlanınca tabii küçük yatırımcı da kendini bir an önce koruma amaçlı dolar ve altın alımına yönlendi. Şimdi herkes bizim gibi bilmez arkadaşlar. Piyasada en üst seviyelerden artık tepelere geldiğimizi. Bu insanlar ne gördüyse ona göre birden dalıyorlar. Gülsar'da Nas ne oldu peki demiş. Bu Nas konusunu tabii şeylere sormak lazım arkadaşlar. Din adamlarına, din alimlerine sormak lazım. Onlar daha iyi bu konuyla ilgili bilgi verirler diye düşünüyorum. Evet, halkın bu şekilde tuzak kurulması başka bir ülkede daha var mıdır demiş Levent Dikbarın. Evet, halkına bu şekilde tuzak kuran. Arkadaşlar, bu konu birçok kanalda da tartışılıyor. Ben de bu tartışmalarda biraz açıklama getireyim. Benim düşüncem de bu açıklamanın özellikle geç saatte Türkiye piyasalarının kapalı olduğu bir saatte yapılması e, benim kendi kişisel görüşüme göre gerçekten hoş olmadı. Küçük yatırımcının özellikle ekran başında olmadığı, dikkatinin kurlar üzerinde olmadığı bir saatte olması e, ve banka makas aralıklarının çok yüksek olmasından kaynaklı olarak gerçekten bu açıklama herhalde Cumhurbaşkanımıza da danışmanları bununla ilgili bir bilgi vermediği için bu saatlerde bir açıklama geldi. Bana göre de tamamen yanlış bir saatte yapılmış bir açıklama. Özellikle yüksek kurdaki müdahale için güzel bir düşünce, fakat açıklama saatinin yanlış olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Keşke bunu gündüz saatlerinde kademeli bir şekilde yapmaya başarsalardı daha fazla kişinin e, dolar satacağını da inancım oldukça fazlaydı arkadaşlar. Bu durumda birçok kişi terste kaldığı için zaten bu fiyatlardan da çok zor satışlara girer. Evet, Subbi işlek 13.75 ne zaman dedi demiş, Arif'e sormuş. Arif, Subbi sana sormuş 13.75 ne zaman dedi diye. Evet, Ahmet Banka devletine evet kuranların ne yapacağız demiş. Evet, bununla ilgili konuştuk zaten. İyi niyet yok ki demiş Gülsar da. Serkan Sercan yok hocam demiş. Saat doğru bilerek yapıldı demiş Serkan Sercan da. Evet, Erdinç İkbal yeni faiz sisteminin adı türbanlı faizedir. Kayıtlara geçsin lütfen demiş. Örtülü. Türbanlı örtülü faiz.
Ama faiz olduğunu kabul etmeyen taraf da çok var arkadaşlar. Bu bir faiz değildir diyorlar. Ama açıkçası bu bir faiz tabii ki. Örtülü bir faiz uygulanmış oldu. Yapmak istemediler. Onlar neyin ne olduğunu iyi biliyorlar demiş. Evet. Biz de sandıkta demiş. Yemek tarifi. Ali Deveci. Selçuk abi Hakan çok bilmiş bence demiş. O Hakan'a söylemiş. Evet. Faiz haram demiş. Devlete helal demiş. Suat Yıldız. Evet. Faizin tanımı bir üründe arkadaşlar zarar olmayıp sürekli kar eden bir ürün bildiğim kadarıyla faiz oluyor. Yani faiz olmaması için bir kazancın hem zarar hem de kar tarafının olması lazım. Hem kar hem zarar olan bir ürün faize girmez ama sürekli kar olan bir ürün faize girer. Bildiğim kadarıyla bu yeni çıkan ürün de devamlı kar, TL bazlı kar ve dolar bazlı vade zamanı içerisinde dolar yükselirse hem vadeden doğan %14 fark ve dolar farkı şahsa ödeneceği için bana göre de bu faize girer. Tabii bunun fetvasını verecek olan din adamlarıdır ama benim düşünceme göre girer. Evet arkadaşlar yayınımızı keselim artık. Ayrıca Evergrande'ye değinecektik. Evergrande'yi de atlamayalım. Evergrande'de son ödemelerinden 2 tanesinde zorlanmış arkadaşlar. Çin'de de bu durumda haberleri bekliyoruz. Çünkü buradan bir aksama dalgasının yayılması gene dünya üzerinde olumsuz sonuçlar, olumsuz zincirleme batışlar getirebilir. Bir gözümüz kulağımızda hala Evergrande. Çin tarafında arkadaşlar. Çin kendini dünyaya kapattı. Onun da bazı düşünceleri var demek ki. Ham maddelerin çoğu Çin'de üretiliyor. Fakat bu Çin niçin bu ham maddeleri dünya üzerine vermemek yerine kendi içine kapandı? Buradan da acaba ilerleyen günlerde, yıllarda büyük buhranların yaşanabileceğinin öngörüsünü Çin kendi içinde buldu mu gibi sorular da insanın aklına gelmiyor değil. Çin'i de yakinen sizlerle birlikte takip ediyoruz. Ayrıca ABD enflasyon verileri var. ABD enflasyon verilerini sizlerle birlikte yakinen takip edeceğiz. Bunun dışında İngiltere Merkez Bankası faiz arttırdı. Bu da ilerleyen günlerde faiz artışının devam etmesi sterlin yatırımcıları için yakinen takip edilmeli. Sterlinde de yukarı yönlü sert hareketler hala devam edebilir. Dolar kurunda 11.35 bizim için önemli bir destek. Bugün itibariyle ve dün itibariyle bu 11.35 üzerinde kalındıkça bizlerin yakın hedef bölgemizde 12.50 civarına doğru giden bir dolar TL kuru sizlerle birlikte izleyeceğiz. Gram gümüş tarafında 8.35 önemli desteğimiz. Bunun üzerinde kapanışlar devam ettikçe 9.39 direnci takibimizde olacak. Gram altın tarafında 663 bizim için önemli bir destek haline geldi artık. Bu destek üzerinde kaldıkça da 773 kısada takip edeceğimiz önemli seviyeler ve rakamlar olacak. Evet sevgili dostlarım artık yayınımızı kapatalım. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.